Merhaba sevgili seyirciler. Sizlere esenlikler diliyorum. Pirhanoğlu'nun penceresine hoş geldiniz. Yepyeni bir programla karşınızdayım, huzurunuzdayım. İyiliği sonsuz, ikramı bol olan Yüce Allah'ın adıyla. Bu programımızda kader nedir? İlahi kader planı nedir? İnsanın kaderi önceden yazılmış mıdır? Mümin, kafir, cennetlik, cehennemlik olduğu önceden yazılmış mıdır? Bu sorulara cevap bulmaya çalışacağım. Bu programda bir çalışma, bir araştırma yapacağım. Programa geçmeden önce kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Evet, kader nedir? Bir kaderin tanımını yapacağız. İlahi kader planı nedir? Onun bir tanımını yapacağız. Ve insanın kaderi önceden yazılmış mıdır? Bu konuya ayetlerinden cevap vermeye çalışacağım. Şimdi birincisi, kader nedir? Birçok tanımı vardır, tanımlaması vardır. Ancak ben de kendime göre bir tanım yapacağım. Yüce Yaratıcı'nın ezelden ebede kadar olmuş olacak şeyleri önceden bilip yazmasına kader diyoruz. Önceden bilip yazmasına kader diyoruz. Peki kader, ilahi kader planı nedir? O da Yüce Allah'ın evreni ve bütün yaratılmış varlıkları, evreni ve evrenin içindekileri, dünyayı ve dünyanın içindekileri, bütün varlıkları bir plana, ölçüye ve ince bir ayara göre yaratmasına ne diyoruz? İlahi kader planı diyoruz. Demek ki bu tanımlamaya göre bütün varlıklar bir kader üzere yaratılmıştır. Kader ölçü demektir. Takdir etmek ve ölçü koymak demektir. Demek ki bütün varlıklar belli bir ölçüye göre yaratılmıştır. Ay, güneş, yıldızlar, gezegenler, galaksiler vesaire vesaire bütün varlıklar, insan dahil hepsi belli bir plana göre yaratılmıştır. Cenab-ı Hak tarafından yüce yaratıcı bilerek, bilinçli olarak, tasarlayarak, planlayarak, programlayarak yaratmasıdır. Kendi iradesiyle yaratmasıdır. Evet, şimdi bir başka tanım yapalım. Sözlükte kader, gücü yetmek, planlamak, ölçülü yapmak anlamlarına gelir. Yani demek ki planlama, ölçü anlamına geliyor. Kudret, kuvvet anlamına geliyor. Takdir etme anlamına geliyor. Yüce Allah'ın bilinçli bir şekilde bilerek, isteyerek, kendi iradesiyle varlıkları varlık alemine çıkarıp onu belli bir plan dahilinde ölçülü bir şekilde ölçü koyarak ölçülü bir şekilde yaratması, yani bütün nesne ve olayları ezeli ilmiyle bilmesi ve takdir etmesidir. Bu yüzden Allah kulunun ahir ve akıbetini de bilir. Yani ne yapacağını, ne edeceğini, nasıl davranacağını, inanacağını, inanmayacağını, kafir mi olacak, mümin mi olacak, cennetlik mi, cehennemlik mi olduğu hepsi Allah tarafından bilinmektedir. Fakat Allah insanın yapıp ettiklerine müdahale etmiyor. Yani onun eylemlerine müdahale etmiyor. Allah insana doğruyu gösteriyor. Eğri yolu gösteriyor. Bu yanlıştır, şu doğrudur, bu yol doğrudur, bu hidayet yoludur, bu cehennem yoludur. Neyse yani doğru olan yolu eğri yoldan ayırıp gösteriyor.
Ona diyor ki bu doğru yoldur. Allah'a varan yol budur. Hidayete varan, kurtuluşa varan yol budur diye gösteriyor. Sonra iyi kötü ona öğretiyor. İyiyi ve kötü, güzeli ve çirkini ne yapıyor? İnsana öğretiyor. Mümin olmanın ne olduğunu, kafir olmanın ne olduğunu öğretiyor. Cennetlik olmanın ve cehennemlik olmanın ne olduğunu, ne olacağını Allah elçileri vasıtasıyla yani peygamberler aracılığıyla o kutsal vahiy ile birlikte öğretiyor. Sonra elçiler aradan çekildikten sonra esas elçi ortada kalıyor. Yani nedir o? Vahiydir yani Kur'an'dır. Dolayısıyla da yordamını hepsini öğretiyor. Ama Allah kulunun yapıp ettiklerine müdahale etmiyor. Müdahale etmiyor. Edemez anlamında değil. Allah müdahale etmez anlamında değil. Çünkü o yaratıyor. İsterse ne yapar? Müdahale edebilir. Fakat insana akıl vermiş, irade vermiş. Evet, insana akıl vermiş, irade vermiş, sorumluluk bilincini koymuş. Dolayısıyla bundan dolayı insan iradeli bir varlıktır. Seçimi ve tercihi kendisi yapar. Dolayısıyla da eğer Allah kulunun eylemlerine, davranışlarına, fiillerine müdahale etmiş olursa o zaman iradesi söz konusu olmaz. İmtihan böylece imtihan edilmenin sırrı da ortadan kalkmış olur. Ama külli manada Allah kendi tercihlerini kullanır. Şimdi mesela bir ayet okuyorum. Bu ayette buyuruyor ki Estağfirullah. İnna külle şeyin halaknahu bi kader diyor. Yani şüphesiz ki biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık diyor. Evet. 54 Taksim 49. ayet Kamer suresi. Biz diyor şüphesiz ki biz her şeyi bir ölçüyle yarattık diyor. Her şey. Aklına ne geliyorsa insanın yaratılışı, ayın, güneşin, gezegenlerin, evrenin yaratılışı hepsi planlamayla üstün bir tasarımla yapılıyor. Üstün bir tasarım. Yani mucizevi bir tasarımla yapıyor. Dolayısıyla da her şeyde bir ölçü vardır. Yani mesela güneşin örnek veriyorum. Güneşin kendi ekseni etrafında dönüş hızı bellidir. Ondan sonra dünyanın güneş etrafında dönüş hızı bellidir. Sonra bu gezegenler gidiyorlar, doğuyorlar ve batıya doğru gidiyorlar. Yani geziyorlar. Bunların hızları, süratleri yani gidiş hızları hepsi ölçülüdür. Ölçüsüz yok. Tesadüfen bir şey meydana gelmiş değildir. Allah böylece her şeyi belli bir ölçüyle yaratmıştır. Diğer bir ayet ise ve külle şeyin indehu bi miktar. Onun katında her şey belli bir ölçüyledir diyor. Ra'd suresi 13. 8. ayet. Yani 13 Taksim 8. ayette de onun katında her şey bir ölçüyledir. İnsanın yaratılması, doğanın, denizlerin, ırmakların, göllerin, ağaçların, börtü böceğin yani zerreden kübreye bütün varlıklar belli ölçülerle yaratılmıştır. Belli ölçülerle yaratılmıştır. Evet, varlıkları zerreden küreye, varlık amaçlarını bilerek, tasarlayarak, planlayarak bir kader planında ölçülü, mutedil yaratmasına ne diyoruz? Kader planı diyoruz. Varlıkları zerreden küreye. Varlık amaçlarını bilerek, tasarlayarak, planlayarak bir kader planında, ilahi kader planında ölçülü ve mutedil yani ifrat ve tefritten uzak bir şekilde yaratılmasına kader planı diyoruz ve kader diyoruz. Şimdi buradan baktığımızda demek ki Yüce Allah bütün varlıkları
zerreden küreye, evren içindeki bütün varlıkları ve evrenin de bir parçası, bir üyesi olan dünyayı ve dünyanın içindekileri ve onun da içinde en kıymetli varlık olan insanı bilerek, hesaplayarak, tasarlayarak ölçülü bir şekilde yaratmıştır ve ölçüsünü koymuştur. Ancak zaman zaman insan bu ölçülere, bu ilahi ölçülere uymadığını anlıyoruz ve görürüz. Çünkü ölçü ortada. Yani Kur'an kıstasları ortadadır. Dolayısıyla da kişiyi rahmeti Rahman'a ulaştıracak, aynı zamanda sahili selamete ulaştıracak, ebedi ve sonsuz, hem dünyada hem ahirette ebedi ve sonsuz saadete, mutluluğa ulaştırabilecek mutluluk reçetelerini, huzur ve saadet reçetelerini Kur'an'da sunmuştur. Bu Kur'an'a uygun bir şekilde insan kendi özgür iradesiyle seçimini yaparak kendi mutluluğunu ne yapmış olur? Koymuş olur. Evrende ölçüler vardır. İnsanın evrendeki ölçülere müdahale etme şansı yoktur. Bir kısım olanlara insan müdahil olabilir ama belli bir yere kadar sınırlıdır. Dolayısıyla da kendi iradesine verilmiş olan iradeyi belli bir yere kadar kullanabiliyor. Onun için de külli irade dediğimiz külli bir tercih vardır. Allah'ın tercihidir. İnsanlar bu tercih yapamaz. Mesela örnek verilir ki bedenimiz, vücudumuzdaki bütün organizmalar metabolizmasına ve kalp durumuna varınca kadar hepsi Allah'ın dilemesiyle, yaratmasıyla meydana geliyor. Ama el hareketimizi, davranışlarımızı, yürümemizi, oturuşu kalkışımızı da Allah yaratmış. Yani o yeteneği biz yaratmış. Fakat seçimi bize bırakmış. İstediğin anda yersin, istediğin anda yemezsin, istersen de oturursun, istersen de kalkarsın. Bunlar da insanın kendi tercihleridir. Dilersen istersen cennet ameli işlersin, istersen müminliği kabul edersin, istersen kafirliği, istersen cehennem yolunu tercih edersin. Bunlar da tamamen insanın iradesine verilmiştir. Son söz olarak diyelim, Allah insanı sorumluluk bilinciyle eylem kabiliyeti yaratmış, yaratılış amacına uygun davranma yeteneğini yaratmış ve insana sunmuş. İnsan da ne yapıyor? İşte bu yetenekleri kullanarak kendisine ait olmayan bu yetenekler ama Allah tarafından olan bu yetenekleri kullanarak kendi tercihini ve iradesini ortaya koymuş oluyor. Evet, demek ki şüphesiz her şey belli bir ölçüye göre yapılmış. Belli bir kader dediğimiz kader işte o ölçü demek. Belli bir ölçüyle yaratılmıştır. Onun katında her şey bir ölçü iledir. Allahu alem, gerisini Allah bilir. Ben yapmış olduğum araştırmalarda sizlere gücümün yettiği kadar anlatmaya çalıştım. Eğer sürçülisan eylediysem Allah beni affetsin. Hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Bir başkaki programda buluşmak üzere. Hoşça kalın, esenlikler diliyorum.